Yeni dünyada adaletin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bizde takım arkadaşlarımızın hepsi şirket ortağıdır. Herkesin şirkette belli bir hissesi vardır. Herkes kendini yapının, şirketin bir parçası, bir sahibi ve kendi işinin patronu olarak görürse, onu en iyisi şeklinde yapmaya çalışırsa, siz düştüğünüzde hadi abi hadi çok işimiz var derler size. Onlar işini yapıyorken siz kalkarsınız da. Can Algül. İstanbul'da doğdum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde okurken okulu bırakıp startup'ımı kurma kararı aldım. Pabinno'da Beyoğlu'nda başlayan yolculuğumuz San Francisco'ya, Silikon Vadisi'ne taşındı. Aslında bizim yaptığımız işin adı Internet of Beer. Yani biranın internetini kurmak. Nedir biranın interneti? Biranın en güzel hali fıçı bira. Fıçı bira ekosisteminde 5 ana paydaşı var. Kim bunlar? Bar sahibi, bira markası, barmen, tüketici ve bakım yani temizlik ekipleri. Ekosistemin 5 ana paydaşını birbirine bağlamak suretiyle izlenebilir, ölçülebilir. Bunun nispetinde de verimli ve kaliteli bir operasyon yaratmaya biranın interneti diyoruz. Dünya bira pazarı yaklaşık 500 milyar doların üstünde bir pazar ve %20 verim arttırıyorsunuz. Hikayenin aslında kökü 2012'lere dayanıyor. 2012'de ben üniversiteyi bıraktığımda ilk projem DigiPubs adı altında bir dijital pub zinciri kurmaktı. Bunu Starbucks gibi düşünebilirsiniz. Biz bunu tabii markalamasına çok ciddi zaman ayırdık. Ve projeyi doldurma noktasına geldik. Hem finansman noktasında hem sponsorlar noktasında tüm anlaşmalar yapılmıştı. 2013 Nisan'daki yeni alkol regülasyonları ile birlikte kimsenin sektörde yeni bir şey fonlamaya mecali yoktu. Dolayısıyla proje iptal oldu. 18'imden beri basketbol koçuyum ben. Tekrardan mesleğe döndük tabii. Ama o içinizdeki girişimcilik dürtüsü mü diyeyim, inovasyon ruhu mu diyeyim, rahat bırakmıyor. Bizim DigiPubs'ta yola çıkarken 2 temel güdümüz vardı. 1 hız, 2 data. Aldık onu yasaklarla harmanladık. Pabinno'daki ilk ürünümüz ortaya çıktı, Beer Point'ler. Beer Point'lerde kişilerin kendi birasını alabildiği, draft birasını alabildiği otomatlar olarak düşünün. Kartıyla ödemesini yapıyor, kendi birasını alıyor. İlk cihazı aktif ettiğimiz gece 3000 kişilik Duman konseri. Bir yıldır Ar-Ge'sini yapıyorsunuz. İlk canlıyı aldığımız yer 3000 kişilik Duman konseri. Gerçekten muhteşem bir öngörü. Müthiş başladı, insanlar prepaid kartlar alıyor, sıralar var. Böyle 90. dakikası falan cihazlar bozuldu. İnsanların kartlarında bira var, alamıyoruz, nereden alacağız? Yani gerçekten hayatımın en kaotik gecelerinden biriydi. Onu yönettik. Orada tabii garsonlarla, komilerle, mekan sahipleriyle sohbetleriniz olunca sektördeki yaraları anlamaya başlıyorsunuz. En büyük sıkıntı çok ciddi bir zayiat ve kayıp var. Yani Amerikan Restoranlar Birliği'nin raporuna göre %23 kayıp var fıçı başına. Bugün bir fıçının bedeli çok ciddi rakamlar. Çok büyük paralara tekabül ediyor bu. Biranın en güzel hali fıçı biradır. Yani yemeği yaptınız, koydunuz masaya fıçı bira. Sonra kaldırdınız dolaba, 3 gün sonra ısıttınız, tekrar koydunuz şişe bira. Fakat problem şu, sizin köşedeki kardeşler tekelden aldığınız şişe ile Makro Center'dan aldığınız şişe aynıdır standart olarak. Fakat siz 2 ayrı barda aynı birayı içemiyorsunuz. İşte gazsız gelebiliyor, sıcak gelebiliyor, metal tadı gelir bazen. Yani 2 ana problem var. %23 kayıp, standart ve hijyen eksikliği. Dedik bunu çözelim. Dünyada 25 milyon bira musluğu var. Bira dünyanın en çok içilen 3. içeceği. Smart tap'lere evrildi yolculuğumuz. Tabii içinde robotik olan, bizim arkada 7 tane patentimiz var. 3'ü hardware, 2'si software, 2'si design. Böyle bir ürünü yapmak ciddi bir ekip ve en az 24 aylık Ar-Ge ve ciddi bir para gerektiriyor. Yatırımcılarımız var ekosistemde, gideriz buluruz para. Gittik anlattık. Aldığım tepkiler istisnasız ayran makinesinde yapar mısın? Kola makinesinde yapar mısın tadındaydı. Kimseye anlatamadık. Bira dünyanın en çok içilen 3. içeceği, inanılmaz bir pazar var. Dedim ki bizim tek mümkünümüz Silikon Vadisi. Arkamda gördüğünüz fotoğraflardan Silikon Vadisi yolculuğumuz başladı. Oranın yaklaşık bir 7-8 tane redden sonra en ünlü kurumsal hızlandırma programı olan Alchemist'e kabul aldık. Bize ilk yatırımı 2016'nın 19 Mayıs'ında
Alchemist yaptı. Biz de Silikon Vadisi çıkarmamızı başlattık. Bugüne kadar dünyada 4 farklı ülkeden 3 ayrı turda yatırımlar aldık. Orada hızlandırma programlarında işte Apple'ın, Tesla'nın mühendislik takım liderleriyle ürün geliştirmeyi öğrendim. Ve ürün geliştirme sürecimizi başlattık. Ya şöyle diyebilirim aslında, ben mail atmayı bile Silikon Vadisi'nde öğrendim. Ürünü yaptık. Sonra dünyaya lansmanını Barcelona'daki Mobile World Congress'te yaptık. Dünyaya satmaya başladık. Her şey Silikon Vadisi'nde oldu. Yani bir numarada bir kere şeyle başlıyorsunuz. Orada size öğrettikleri kullanıcı görüşmeleri. Kullanıcı görüşmelerinde işte problemin ne, buna nasıl bir çözüm olsa ve açık uçlu sorularla insanlardan dinliyorsunuz. Sonra sahaya çıkıyorum. Sonra sahada kullanıcılardan dinliyorsunuz ve gene üstüne her gün özellik koymaya başlıyorsunuz. Bu gördükleriniz SmartTap 2 mesela. Bu şöyle çıktı. Dünyanın ilk yapay zeka tabanlı bira musluğu. Hikayesi de biz SmartTap 1'leri BBC'de yayınlanınca dünyanın 50 ülkesinden talep geldi. Çok akıllıyız, her yere gönderiyoruz vesaire. Fakat hardware işinde en önemli kısımlardan biri satış sonrasıdır. O desteği çok iyi verebilmeniz lazım. Öyle bir yapımız yok. Tabii tutunamadık çoğu pazarda. Bir yerdeki sistemle diğer yerdeki sistem farklı. Dolayısıyla bizim Hindistan'a gönderdiğimiz teknolojiyle Güney Afrika'ya gönderdiğimiz farklı çalışıyordu. Orada farklı barmen davranışları var. Dedik ne yapacağız? Orada yapay zeka modülünü eklemek kararını aldık. Fıçı biranın akışı su gibi değil. Lineer bir akışı yok maalesef. Etkileyen 10 tane parametre var basınçtan sıcaklığa. Biz tüm bu verileri anlık olarak kontrol edip yapay zeka algoritmamızla işleyip sonrasında patentli robotiğimize gönderiyoruz. Patentli robotiğimiz de akışı kontrol ederek bira tipine göre en ideal servisi maksimum verimde minimum zayiatla gerçekleştiriyor. Yapay zeka kabaca barmenin davranışlarından ve altyapıyı öğrenerek size bira tipine göre o biranın en ideal şekilde servis ediyor ve maksimum verimde veriyor. Bunu ekledik yaklaşık bir 2 yıllık çalışmadan sonra. Sonra 2019'un Kasım'ında SmartTap 2'nin lansmanını yaptık. Biz SmartTap'lerle başladı yolculuğumuz. Ondan sonrasında Smart Hub'ı ekledik sistemimize. Yani hem bar sahibi hem bira markası tarafında data platformları bunlar. Çok yeni de Smart Clean'i lanse ettik. En son ürünümüz. Bu da bu bahsettiğim bira hatlarının temizliğini tek tuşta otomatik ve mükemmel yapacak bir ürün. Bu çok sevindirici. İtalya'nın en ünlü tasarım yarışmalarından birinden dizayn ödülü aldı. Münih Teknik Üniversitesi tarafından onaylandı. Daha ürün sahaya çıkmadan onlarca ülkeden talep geldi. Çok heyecan verici. Bizim ilk kurduğumuz yer Beyoğlu'nda bir vardı. Tanıdığımızdı. Orayı kurduk. İşte orada mekan sahibini tanıyorum ben. Barmenler çok hoşlanmadı ilk zamanlarda. Sonra her gece orada olarak onlarla da gitgide yakın ilişkiler kurduk. Oradan sonra zaten dediğim gibi Silikon Vadisi yolculuğu başladı. Yani Beyoğlu'ndan Silikon Vadisi'ne uzanan bir yolculuk. Yani siz globale gidebildiğinizi, bugün biz dünyanın en büyük 5 bira markasının 3'üyle çalışıyoruz. Bizim amacımız unicorn olmak. Biranın interneti sayesinde sürdürülebilir bir dünyaya çok ciddi katkı sağlanıyor. Pabinno teknolojileri bugüne kadar yaklaşık 120 milyon litre su tasarrufuna sebep oldu. CB Insight vardır, dünyanın en önemli teknoloji platformlarından biri. Onlar bizi dünya bar endüstrisini kökten değiştirecek 7 startup'tan biri olarak gösterdi. Şu an 26 kişi aktif olarak çalışıyor. Bunun haricinde üretim ve diğer taraflarda third partilerimiz var. Üretim Ankara'da Karel'de oluyor. Karel de bizim ortağımız. Karel bölgenin en büyük elektronik üreticilerinden biri. Karel'in Türkiye'de ilk yatırım yaptığı startup biziz. Bizden sonra bu bir kültüre dönüştü. 4 tane ayrı donanım startup'ına yatırım yaptılar.
Ve Türkiye'de bir donanım ekosistemi oluşmaya başladı. Bu da çok hoşuma giden bir noktadır. Çünkü donanım startuplarının ölüm vadisi dediğimiz yer seri üretimdir. Yani bir şeyden bir tane yapmakla 1000 tane yapmak arasında dağlar kadar fark var. Ve en ufacık bir hatanız şirket batırır. Bu noktada Karel bizim ciddi kaslarımızdan biri ve buradan bir ekosistem doğurmak beni de çok mutlu ediyor. Şu an yaklaşık haftada banttan 100 tane çıkıyor. Yeni yayınlayacağımız dijital haritayla birlikte tüketiciler hijyenik ve mükemmel bira içebilecekleri noktaları Google Maps üzerinde görecekler. Bunu Pubinno sosyal medya sayfalarında ulaşabilirler. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Efes'le birlikte noktalarda aynı beyaz zambak usulü burada hijyenik iyi bira içebilirsiniz'i vurgulayan çeşitli işaretler olacak. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Dünyada 2000 barda var. Adım adım ilerliyoruz. Hala hayallerimizin çok başındayız. Amacımız endüstri standardı olmak. Kurmak çok zor. Çok limitli bir kaynağınız ve tanınırlığınız var. Tek kurşununuz var. Ama büyütmekte de bambaşka yepyeni problemler. O zaman da ona göre kaslarınız var. Onları çözmek için. Yani adım adım ilerlenen bir süreç bu. Pubinno, Pub Innovation'dan geliyor. Pub dediğimiz şey aslında Public House'tan gelir. Yani kamusal alanın en arı halidir. Pubinno da Pub Innovation'ın kısaltması. Bu noktada tabii bira gibi kadim, çok kadim yani medeniyet tarihi kadar kadim. Gelin sizle şurayı bir 30 fotoğraflık sergi haline getirelim ve medeniyet tarihi anlatalım objeler üstünden. Ne var orada? Ateş var, balta var, en az 2 tane bira var. Biri tarihin en eski reçetesinden olmasından ötürü. İkincisi ise pub dediğimiz şey kamusal alanın en arı hali. Public House'dan geliyor. Bu kadar geleneksel bir sektöre internet getirmek, yenilik getirmek kolay olmuyor ama çok keyifli. Pubinno'da takım arkadaşlarımıza 2 şey sağlarız. Bir, kendi olabilmelerini sağlamak ki bu çok zordur Türkiye'de. İnsanlara maalesef maske takma yükleri yükleniyor. 2, kendilerinin en iyisini gerçekleştirme yolunda rehberlik etmek, gerekli enstrümanlarla donatmak. Gerisi herkes kendi işinin patronudur. Herkes kendi işini yapar. Zira bizde takım arkadaşlarımızın hepsi şirket ortağıdır. Herkesin şirkette belli bir hissesi vardır. Bu bağlamda ben onları silah arkadaşım gibi görüyorum. Herkesin belli bir nispette şirkette stock option'ı yani hissesi var. Yeni dünyada adaletin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Gençlere de buradan tavsiyem bölüşülmeyen, yaratılan değeri bölüşmeyen, adaletli olmayan yapılarda çok da bulunmamaları. İşte takım olmak çok önemli. Siz düştüğünüzde öbürü kaldıracak, öbürü düştüğünde siz kaldıracaksınız. Takım olabilmek, inançlı bir takım yaratmak bence buradaki en büyük kalkan. Herkes kendini yapının, şirketin bir parçası, bir sahibi ve kendi işinin patronu olarak görürse, onu en iyisi şeklinde yapmaya çalışırsa, siz düştüğünüzde hadi abi hadi çok işimiz var derler size. Onlar işini yapıyorken siz kalkarsınız zaten. İlk yatırım aldığımda oh be dedim. Zira yatırımın %70'i borca gitti o sırada. Ciddi anlamda bir şişmişti şeyler. Ya o dönem benim cuma günlerim şöyle geçiyordu. Borç ötelemek. Sürekli borç telefonları, tahsilat telefonları geliyor. O yüzden tek hissettiğim oh beydi. Zaten %70'iyle borçları ödemiştik yatırım aldığımızda. Öyle ciddi bir riskteydik o zamanlar yani. 150 bin dolar falan borcum vardı. Yatırım çoğu da borca gitmişti ilk yatırım aldığımda. Ya bir yol bulunur ya bir yol açılır aslında buradaki şey. Yola giriyorsanız orada sonuna kadar gitmek lazım. Ve sonuna kadar giderseniz de oldurursunuz. 2020 13 Mart'ıydı sanırım. Şurada duyuru yapıyorum, artık evlerden çalışacağız. Bütün ekibi topladım. Özellikle ekibin yenilerinde böyle bir tedirginlik. Barlar kapanıyor, ne olacak işimiz vesaire. Ben dedim ki 2 sene sonra bir gün pandemi olmasaydı asla bu noktada olamazdık diyeceğimiz günler gelebilir. Çünkü bizim en büyük rakibimiz gelenek. Ve geleneği kasıp kavuran bir dalga var. Eğer çıkış noktasında biz dünyanın talep ettiği değerleri taşıyor olursak ki pandemide geliştirdiğimiz ürün Smart Clean yani bir hijyen ürünü. İnanılmaz bir büyümeye sebep olacak bu. Daha pandemi henüz bitmemiş olmasına rağmen biz pandeminin içinde %400 büyüdük. İşte da önümüz çok açık. Daha henüz rakibim yok. Bir de rakip gelse daha da kolaylaşacak bu işler. Ya şöyle bizim yaptığımız iş uçtan uca
bir sistem tasarlamak. Bilanın interneti işte Smart Web, Smart Bilin, Smart Hub. Bu bağlamda böyle bir rakibimiz yok. Rakipsiziz. İsterim ama. Rekabet hem pazarı büyütür hem tavşan atlet.